Beynimizin bağımlı olduğu küçük mutluluklar. Dopamin döngüsü. Hiç telefonunu eline alıp bir bakıp çıkacağım deyip kendini yarım saat sonra hala kaydırırken buldun mu? Ya da bir bildirim sesi duyduğunda henüz ne olduğunu bile bilmeden içinde hafif bir kıpırtı hissettin mi? Belki de bir dizi bölümünü bitirdikten sonra bir tane daha demenin neden bu kadar kolay olduğunu hiç sorgulamadın. Aslında bu rastlantı değil ve iradesizlik de değil. Bugün konuşacağımız şey tam olarak şu. Beynimizin bağımlı olduğu küçük mutluluklar ve onların arkasındaki görünmez mekanizma, dopamin döngüsü. Dopamin nedir? Sanıldığı gibi mutluluk hormonu değil. Dopamin, çoğu zaman mutluluk hormonu olarak anlatılır. Ama bu biraz eksik bir tanım. Dopamin, mutluluktan çok beklentiyle ilgilidir. Bir şeyi istememizi sağlar, harekete geçmemizi tetikler ve bizi bir adım daha atmaya iter. Yani dopamin, iyi hissettin demez. Şunu söyler, devam et, biraz daha var, orada bir şey olabilir. İşte bu yüzden dopamin, hayatta kalmamız için mükemmel bir sistemken, modern dünyada bizi yoran bir döngüye dönüşebiliyor. Küçük mutluluklar neden bu kadar etkili? Eskiden dopamin, yemek bulduğumuzda, tehlikeden kaçtığımızda ya da sosyal bağ kurduğumuzda salgılanırdı. Yani gerçek çaba artı gerçek ödül vardı. Ama bugün bir bildirim, bir beğeni, bir mesaj, bir indirim bildirimi, bir video önerisi, hepsi tek dokunuş uzaklıkta. Ve beyin, gerçekle yapayı ayırt etmekte sandığımız kadar iyi değil. Beyin için önemli olan şu, bir ödül ihtimali var mı? Cevap evetse, dopamin devreye giriyor. Dopamin döngüsü nasıl çalışır? Bu döngü genellikle 4 adımdan oluşuyor. 1. Tetikleyici. Bildirim sesi, sıkılma, yalnızlık, boşluk hissi. 2. Beklenti. Bir şey olacak. İyi hissettirebilir. 3. Davranış. Kaydırmak, tıklamak, izlemek, kontrol etmek. 4. Geçici tatmin, ardından düşüş. Ve işin kritik kısmı burada başlıyor. Tatmin çok kısa sürer, hatta bazen hiç gelmez. Ama dopamin şunu söyler. Belki bir sonraki daha iyidir. Ve döngü yeniden başlar. Neden asla tam olarak doymuyoruz? Çünkü dopamin sahip olmakla değil, arzulamakla ilgilidir. Bir videoyu izlediğinde dopamin azalır ama sonraki videonun ihtimali dopamini yeniden yükseltir. Bu yüzden saatlerce sosyal medyada kalabiliriz. Bir diziyi arka arkaya izleyebiliriz. Alışveriş sepetini doldurup boşaltabiliriz. Ama sonunda şunu hissederiz. Bir şey eksik. Çünkü beyin ödül aldıktan sonra değil, ödülü beklerken en aktiftir. Bu döngü bizi neden yoruyor? Sürekli dopamin uyarımı beynin hassasiyetini azaltır. Yani zamanla küçük şeyler tatmin etmez. Odaklanmak zorlaşır. Sabır azalır. Sıkılma eşiği düşer. Ve en önemlisi, gerçek hayattaki yavaş, derin mutluluklar yeterince heyecanlı gelmemeye başlar. Bir kitap okumak zorlaşır. Bir sohbet yetmez olur. Sessizlik rahatsız eder. Çünkü beyin sürekli bir daha fazlasına alıştırılmıştır. Bu bir zayıflık mı? Hayır, bu bir tasarım. Burada durup şunu netleştirelim. Bu senin iradesiz olman değil. Uygulamalar, platformlar, algoritmalar dopamin sistemini çok iyi tanır. Belirsiz ödül sistemi kullanılır. Yani bazen çok ilginç, bazen sıradan, bazen hiçbir şey. Ama ne zaman ne çıkacağı bilinmez. Bu beynin en sevdiği şeydir. Tıpkı slot makineleri gibi. Peki çıkış var mı? Evet, ama bu dopamini tamamen kesmek değildir. Amaç, dopamini yeniden dengelemek. İşte birkaç farkındalık noktası. 1. Küçük mutlulukları şeytanlaştırma. Dopamin kötü değil, sorun tek kaynak olması. Telefonu tamamen bırakmak değil, otomatik davranışı fark etmek önemlidir. Kendine şunu sormak bile yeterli olabilir. Şu an gerçekten neye ihtiyacım var? 2. Gecikmeli ödülü yeniden öğrenmek. Beyin, çaba sonrası gelen ödülü özler. Bir işi bitirdikten sonra dinlenmek. Spor sonrası gelen yorgun huzur. Bir metni anlayarak okumanın verdiği tatmin. Bunlar daha sessizdir ama çok daha kalıcıdır.
3. Sıkılmaya alan açmak. Sıkılmak düşman değildir. Sıkılmak, beynin bir şey üretmeye geçtiği yerdir. Her boşlukta telefona uzanmak yerine bazen hiçbir şey yapmamak dopamin sistemini sakinleştirir. 4. Küçük şeyleri bilinçli seçmek. Sorun videoyu izlemek değil, sorun izlediğini fark etmemek. Bilinçli seçim, dopamin döngüsünü kırmanın en güçlü adımıdır. Dostu bir hatırlatma. Eğer kendini sürekli küçük mutlulukların peşinde koşarken yorgun hissediyorsan, bu senin bozuk olduğun anlamına gelmez. Bu senin beyninin çok iyi çalıştığı anlamına gelir. Ama artık şunu öğrenmesi gerekir. Her iyi his hızlı olmak zorunda değil. Bazı mutluluklar sessiz gelir, yavaş verir. Ama çok daha uzun kalır. Ve belki de bugün küçük bir farkındalık bile o döngüyü gevşetmeye yeter. Eğer bu video sana tanıdık geldiyse yalnız değilsin. Günlük psikoloji videolarında insan olmanın sessiz ama gerçek taraflarını konuşmaya devam edeceğiz. Birlikte.